Merhaba arkadaşlar. Bu videomda dizi listelerden yani İngilizce ismiyle array listlerden bahsedeceğim. Popüler programlama dillerinde hazır veri yapıları olarak da bulunabiliyor bunlar ve burada aslında array listi oluşturan yapı taşları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Evet, array list aslında dizi listeler adı üzerinde listenin dizi üzerinde gerçekleştirimidir aslında. Arka planda bir dizi bulunmaktadır. Ve size metotlar yardımıyla bu diziye e, eleman eklemenizi, diziden eleman silmenizi, dizide eleman araması yapmanızı olanak tanır. Dizi üzerinde gerçekleştirildiği için dizinin avantajı olan anlık erişimden faydalanabilirsiniz. Yani eğer indeksi biliniyorsa anlık olarak herhangi bir elemana hızlı bir şekilde erişilebilir. Dezavantajı olarak da dizinin boyutu sınırlıdır. Dolayısıyla dolduğu zaman dizi genişletme nasıl yapılıyor? Yeni bir dizi oluşturup bütün elemanların oradan oraya kopyalanması gerekecektir. Evet, masa üstünde oluşturmuş olduğumuz ArrayList klasörüne e, bakacak olursak burada ArrayList başlık dosyasında ben veri yapısını tanımlayacağım. Temel kütüphaneleri ekleyelim ve sınıfımızı oluşturalım. ArrayList sınıfını. Tabii bunun şablon olması gerektiği, yani türden bağımsız herhangi bir tür listesi oluşturabilmemize olanak sağlayan bir yapıda olması lazım. Evet, private alanda dediğim gibi arka plana ben aslında diziyi yerleştireceğim. Dizide ilk elemanın adresi şeklinde tutulduğu için bu şekilde bir pointer gibi tanımlayabilirim bunu. O anda kaç tane dizinin içerisinde kaç eleman olduğunu tutmak için bir length değişkeni tanımlayacağım. Bir de dizinin kapasitesini, alabileceği maksimum eleman sayısını tutabilmek adına da kapasitesini tutacağım bir değişken tanımlayacağım. Şimdi nesne oluşturulduğu zaman ArrayList nesnesi e, varsayılan olarak ben kapasiteyi mesela 100 olarak, yani ilk etapta bir 100 uzunluğunda bir dizi aslında oluşturmak istiyorum. Tabii ki daha hiç içerisine eleman eklenmediği için length 0 ve burada items dizisi, items pointer'ı aslında ne oluyor? Bir diziyi gösteriyor ve kapasite uzunluğunda. Dolayısıyla bunun aslında şöyle ifade edecek olursak, burada items dediğimiz şey bir pointer'dı ve dizinin ilk elemanının adresini gösteriyor aslında. Ve şu an dediğim gibi eleman olup olmadığını length'e bakarak anlıyorum. Çünkü C++'da bir dizi oluşturduğunuz zaman dizinin türüne bağlı olarak içerisinde anlamsız değerler olabilir. Burada eğer bir eleman, gerçek anlamda bir eleman var mı yok mu, bunu tamamen referans aldığım şey length'tir aslında. Length değişkenidir. Bir tane de copy constructor diyebileceğimiz kopyalayan kurucu fonksiyon anlamında. Yani elimde bir liste var. Aynısından bir liste daha oluşturmak istiyorum. Bu durumda bu fonksiyonu çağıracaktır. İşte bu durumda ArrayList, işte buna sağ taraftaki ArrayList diyebiliriz. Sol tarafa kopyalamış olacağız aslında. Yine burada da başlangıçta kopyalayacağımız kısım, yani e, hedef kısmın şu an içerisinde bulunuyorum aslında. Dolayısıyla uzunluğu ilk etapta 0 olacaktır. Kapasite de e, var olan uzunluğun 2 katı gibi, yani e, sağ taraftaki listenin e, uzunluk, tabi burada e, mesela bu kısımda size diye bir fonksiyonu çağıracağım.
bir get fonksiyonu bu. Sabit bir fonksiyon. Sadece neyi döndürüyor? Evet, length'i döndüren bir basit bir fonksiyon. Dolayısıyla burada da size deyip iki kat uzunluğunda bir kapasite dizi oluşturacağım ve elemanlarını kopyalamam gerekiyor. Onun için diziyi oluşturuyorum. İşte object dizisi herhangi bir tür olabilir bu. Kapasite uzunluğunda ve for döngüsünden faydalanıp elemanları kopyalayacağım. Tabii bu write dediğimiz şey bir pointer değil. Onun için noktayla erişeceğiz buna. Nesnenin kendisini tanımlıyor. Size'ı kadar ve bu şekilde kopyalayalım. Add fonksiyonuyla birazdan add fonksiyonunu yazacağız. Add fonksiyonu aslında direkt listenin sonuna ekliyor. Dizide en kolay ekleme kısmı aslında. Sağ tarafta kopyaladığım diziyi de buradan yine bir add fonksiyonu olacak. Ya da bunun ismine mesela element add diyebiliriz. Bu genelde programlama dillerinde değişebiliyor. Add de olabiliyor, element add de olabiliyor. Yani verdiğiniz indeksteki elemanı döndürüyor ki bu zaten dizide oldukça avantajlı. Çünkü konumunu biliyorsanız bir anda o hücreye atlayabiliyorsunuz. Buradaki elemanı getiriyorum, sona ekliyorum ve sıfırdan başladığım için tek tek bütün elemanları kopyalamış oluyorum. Bu kopyalamaya yarayan, yani elimde bir dizi var, liste var. Aynısından bir liste daha oluşturmak istiyorum. Bu o zaman bu kurucu fonksiyonu çağıracaktır. Evet, size'ı yazdık. Dışarıdan çağrılabilecek başka basit fonksiyonlardan işte liste boş mu fonksiyonu. Buna size'a bakarak da yapabilir tabii ki. Ama hani günümüz programlama dillerinde hazır veri yapıları incelendiğinde bu tarz fonksiyonların olduğunu görebiliyoruz. Bu da length eğer sıfırsa evet liste boş anlamına gelecektir. Index of fonksiyonunu yazalım. Index of fonksiyonu nedir? Elemanı gönderirsiniz. Size elemanın indeksini döndürür. Yani bu elemanın indeksini isteyecektir. Tabii bunu nasıl yapabiliriz? Burada işte mesela elemanlar var. A, B, C, D elemanı. Bana C'nin indeksini istiyor. Tabii bu dizi olduğu için bu şekilde indeksleri olacaktır. Ben de 0. indeksten başlayıp işte bu aranan eleman mı? Değil. Bu aranan eleman mı? Değil. Yani bu aranan eleman mı? Evet. 2 indeksini döndür diyebileceğim bir yapı olması gerekiyor. Ve burada tabii ki for döngüsüyle diziyi dolaşmadan indeksini bulamam. Onun için işte indeks 0'dan başla diyorum ve indeks sıfırdan başladığı için length'ten küçük olduğu sürece devam edecek. Ve bu şekilde ne yapacağım? Bulduğum an artık benim için arama işlemi sonlanmıştır. Diyeceğim ki bu şekilde eğer item'a eşitse evet indeks yani elemanı bulduk. Oradaki indeksi döndür diyorum. Fonksiyon amacı indeksi döndürebilmek. Ama bu fonksiyona olmayan bir eleman gönderildiği zaman bir indeks döndüremeyeceği için burada aslında işleyişin kesilmesi lazım. Yani hata fırlatılıp işleyişin kesilmesi gerekiyor. İşte eleman bulunamadı gibi bir hata fırlatmamız gerekiyor ki bu dediğim gibi günümüz popüler programlama dillerindeki hazır veri yapılarında da yaklaşım budur. Index of'a olmayan bir elemanın indeksini isteyecek şekilde çağrım yapılamaz. Evet, diğeri de aslında dizide kolay olan şeydir. Yani element add fonksiyonu demin onu çağırdık aslında yukarıdaki fonksiyondan. Bir tane indeks gönderirsiniz ve bu indeksteki veriyi istersiniz. Bu da array liste en kolay şeydir. Çünkü mesela 3. indeks direkt işte D verisini gönderirsin. Ya da 3000. indeks aynı hızla erişir. Çünkü dizi veri yapısı olduğu için bir çarpma bir toplama ile istemiş olduğunuz bir hücreye direkt zıplayabiliyorsunuz. Tabi burada da indeks dışarıdan geldiği için bu indeksin kontrol edilmesi lazım. Yani indeks sıfırdan küçük bir değer olamaz veya indeks length'ten büyük ve eşit de olamaz. Sıfırdan başladığı için length'e eşitse dizi sınırları dışındadır aslında. Dolayısıyla benim burada aslında fırlatmam gereken şey nedir? İşte
index out of range hatasını fırlatabilirim. Yani böyle bir sınırda bir indekste eleman yok şeklinde ve eğer bu satıra gelebiliyorsam demek ki indeks doğrudur. O zaman direkt ilgili indeksteki elemanı döndürüyorum. Evet, burada baktığımız zaman bunlar basit fonksiyonlarımızdı. Şimdi gelelim ekleme işlemine. Eklemede iki tane senaryo var. Bir çok sık kullanılan add fonksiyonu direkt listenin sonuna ekliyor ki bu dizide de kolay bir işlem aslında. Bir de insert fonksiyonu var. Yani add'de ben sadece işte ekleyeceğim elemanı alıyorum. Item diyelim. Bir de insert var demiştik. Insert fonksiyonuysa ekleyici konumu da alıyor. Yani hangi konuma ekleyeceğim elemanı. Yani araya da ekleyebiliyorsunuz bu fonksiyonu çağırarak ki bu da aslında dizideki sıkıntılı fonksiyondan bir tanesi. Çünkü dizide elemanlar arka arkaya saklandığı için bellekte araya bir eleman yerleştirebilmeniz için bir yer açmanız gerekiyor. Evet, burada da item diyelim. Dolayısıyla ben iki kez aynı kodu yazmamak adına, çünkü insert mantığını kullanarak listenin sonuna da ekleyebilirsiniz. Burada şunu kontrol edeceğim. Bir kere index dışarıdan geldiği için index dışarıdan gelen bir veri sıfırdan küçük olamaz index veya index length'ten büyük olamaz. Length'e eşit olabilir, bu sona ekleme anlamını katacaktır. Onun için eğer bu şekilde geliyorsa yine index sınır değerleri dışında hatasını burada fırlatabilirim. Yani bu satırı geçiyorsak demek ki indeks doğru gönderilmiş. O zaman burada ekleme işlemi olduğu için ve elimizdeki veri yapısı da aslında arka plandaki dizi olduğu için belki de doldu dizi. Yani length eğer kapasiteye eşitse artık ekleyecek bir yer kalmamış demektir. O zaman buradan reserve fonksiyonunu çağıracağım ki reserve fonksiyonu benim yazacağım ama dışarıyı ilgilendirmeyen bir fonksiyon olduğu için private alana koymam gerekiyor. Şu anki kapasitenin mesela 2 katı kadar yeni bir yer açıp orada elemanları kopyalamamız lazım. Bu da dizinin yine dediğim gibi diğer sıkıntılı noktası. Dolduktan sonra diziyi genişletemiyorsunuz. Yeni bir dizi oluşturup oraya eleman eleman kopyalamanız lazım. Ve burada işte reserve fonksiyonunu yazıyorum. Int new capacity diyelim. Yeni kapasite gelecek bana. Tabii ki bunu ben çağırdığım için yanlış bir kapasite gönderecek halim yok. Onun için burada direkt ben yeni şey oluşturabilirim. İsmi tmf şeklinde. Burada yeni diziyi oluşturuyorum ve buraya new kapasiteyi ekliyorum. Daha sonra da eleman eleman kopyalayacağız. Yani şimdi düşünün ki bu dizi doldu diyelim. Yapılacak işlem nedir? Yeni bir dizi oluşturmak. Burada 2 kat uzunluğunda ve bu şekilde yeni bir dizi oluşturdum. İşte tmp bunun ilk eleman adresini gösteriyor. Tmp lokal bir pointer ama gösterdiği yer heap bellek bölgesinde. Dolayısıyla tmp kendisi yok edilecektir lokal olduğu için. Bu diziyi kaybetmemem için en sonunda items'ın bu yeni diziyi göstermesini sağlamam lazım. Evet, for döngüsüyle elemanları yeni diziye kopyalamamız gerekiyor. İşte burada yeni dizinin indeksi mesela şey olsun, index diyebiliriz. İşte 0, index kaç tane eleman kopyalayacağız? Aslında length kadar eleman kopyalayacağız. Dolayısıyla bu şekilde yazabiliriz. Ve burada aslında tmp'ye birer birer elemanları kopyalıyorum. Neredeydi? Items'ın içerisinden. For döngüsü bittikten sonra elemanlar kopyalanmış oldu. Artık eski diziyi iade edebilirim çöp olarak kalmaması için. Bunu iade ettim. Yani burada iade edilen şey nedir aslında? Items'ın gösterdiği dizidir. Bunu yok etmiş oldum. Şimdi items artık items göstericisi yeni diziyi gösterebilir. TMP'nin gösterdiği yeri göster diyorum ve aşağıdaki diziyi göstermeye başlıyor. Artık TMP'nin kendisi yok edilecek ama TMP'nin gösterdiği yer yok edilmez. Ve kapasite de artık artmış oldu. New kapasite diyorum. Reserve fonksiyonunu yazdık ve bu dediğim gibi ekleme işleminde kontrol ettiğimiz bir durum ve eğer kapasiteye eşitse uzunluk demek ki eklenecek yer kalmamıştır. Reserve fonksiyonu çağırıp yer açıyorum. Yer açtıktan sonra ekleme işlemine devam edebilirim.
Ve burada baktığımız zaman aslında insert'te şöyle bir durum var. Yani bize bir indeks gönderiliyor. Dolayısıyla burada diyelim ki 2 indeksi gönderildi. 2 indeksi demek yani şu C'nin yerine ekleyeceğim ama direkt C'nin üzerine eklersem C verisini kaybederim. O zaman en sondan başlayarak bunu buraya kopyalıyorum. Daha sonra da bunu bunun üzerine kopyaladım. Zaten çünkü D'yi kaybetmemiş oluyorum. Baktığınız zaman. Bu şekilde 2 tane C oldu. Ondan sonra artık yeni elemanı buraya ekleyebilirim. İşte X elemanını gelip buraya ekleyebilirim. Buradaki önemli nokta veri yapısının var olan verisini kaybetmemesi gerekiyor. O zaman demek ki en sondan yani en son elemandan başlayıp onu bir sağa kopyalayacağım ki çünkü orası boş bir hücre biliyorum. Ve bu şekilde eklenecek konumdaki veri de dahil olmak üzere bütün veriler bir sağa kayıyor. Ki bu aslında performans düşüklüğü sağlayan bir şey. Çünkü siz düşünün ki 10.000 elemanınız var. Adam ikinci konuma ekledi mesela. 10.000 eksi 2 tane eleman aslında yer değiştirecektir. Bu da performans kaybı. Ama eğer insert fonksiyonu çok sık kullanılmayacaksa sürekli sona eklenip ve indeksteki elemanı getir şeklinde bir şey yapılacaksa bu durumda tabii ki ArrayList vazgeçilmez bir veri yapısı oluyor. Şimdi burada o zaman şu kaydırma işlemini yapabilmek için demek ki indeks nereden başlayacak? İndeks length eksi 1'den başlıyor. Yani son elemandan başlıyor. Length eksi 1'den başladı ve indeks nereye kadar gidecek? Tabi burada bize indeks dediğimiz için karışmaması adına şunu i diyelim. I length'ten başlıyor. I indeksten büyük eşit olduğu sürece çünkü indeksteki elemanı da taşıyoruz eklenecek konuma. Orada büyük eşit olduğu sürece i'yi bir azaltarak devam edeceğim ve burada items işte i artı 1'e bir boş hücreye çünkü ekliyorduk. Items i'yi gönderiyorum. En sondaki elemanı boş hücreye taşıyor. I artı 1 boş hücre. I en sondaki eleman taşıdı. Sonra i'yi bir azaltacaktır. En son taşıdığı hücrenin yanındaki hücredeki elemanı bu şekilde ilerleyecektir. Ve for döngüsü bittiğinde aslında ekleyeceğim konumdaki elemandan aslında 2 tane olduğu için o elemanın üzerine direkt ekleyebilirim. Bu şekilde ekleyeceğim konuma yeni item'ı ekliyorum. Ve eleman sayısı 1 arttı. Bu fonksiyon tamamlanmış oluyor. Insert fonksiyonu. Şimdi aynı mantıkla ben add fonksiyonunu yani insert'ü çağırarak kullanabilirim. Çünkü add nedir aslında? Sona ekliyordu. Sonun indeksini nedir? Sıfırdan başladığına göre en son eleman length eksi 1'dedir. Boş hücre nerededir? Length hücresi şeyidir, indeksidir. Yani insert'ü çağırıp indeks olarak eleman sayısını gönderirsem en sona ekleyecektir bunu. Item'ı en sona ekle diyorum. Aynı şeyleri tekrar tekrar yazmaya gerek yok. Zaten yazılmış var. Zaten bu length olduğu için ne olacaktır aslında burada? Bu for döngüsü hiç çalışmayacaktır eleman taşıma şeyi. Çünkü zaten en son indeksi göndermişim. Ve direkt elemanı en son boş olan indeksi ekleyecek. Ve bu insert bir add fonksiyonu gibi çalışacaktır aslında. Bunun dışında işte ilk elemanın getirilmesi genelde bu tarz şeyler istenebiliyor. First diyebiliriz buraya. İlk elemanı getir fonksiyonu. Burada da tabii çağrıldığı zaman belki de bu boş bir liste. Boş bir listede bu fonksiyon çağrılmaması lazım. Dolayısıyla burada yine işte bir hatanın fırlatılması gerekiyor. İşte listenin boş olduğunu ifade eden bir hata fırlatıyoruz. Yani böyle eğer en az bir eleman var demektir bir alt satıra geliyorsa o zaman burada da ilk eleman nerededir? 0. indekstedir. Bir de son eleman da istenebiliyor. Bu ilk eleman bir de son eleman istenebilir. Burada da last diyelim. Burada da aynı kontrolleri yapacağız. Aslında bu fonksiyon aynı şekilde çünkü yani hiç eleman yoksa sonuncu eleman diye bir fonksiyonu çağırmaması gerekiyor. Ama burada 0 değil de ne olacaktır? Length eksi 1 olacaktır. Evet, ekleme işlemi ve ilk eleman son eleman çağırma işlemi tamam. Şimdi silme işlemine gelelim. Silme işleminde de aslında 2 tane fonksiyonumuz olacak. Bir
remove at fonksiyonu, remove at dediğimiz şey nedir? İndeksteki elemanı siler. Yani bize bir konumda bir konum gönderilir. Bu konumdaki elemanı sileriz. Diğer bir silme fonksiyonuysa direkt elemanın kendisini gönderir. Yani şu elemanı git sil der. Dolayısıyla şu şekilde bize elemanı gönderecektir. Ve ben bu önce elemanı yerini bulacağım ve sonra sileceğim. O zaman önce remove at'i bu yapalım. Çünkü bu kolay olanı aslında. Remove at, şimdi index dışarıdan geldiği için index sıfırdan küçük olmaması gerekiyor. Ve index aslında length'ten büyük eşitli olmaması gerekir. Çünkü var olan bir indeks olması lazım. Geçerli bir indeks olması lazım. Bu durumda ne yapacağız aslında bizim? Burada indeks yine sınır değerleri dışında hatasını fırlatmamız gerekiyor. Bu satırı geçtiyse doğru bir konum gönderilmiş bize. O zaman burada yapacağımız işlem tekrar dizi üzerinde bunu açıklayacak olursak. Şimdi buradaki mesela diyor ki yine işte birinci konumdaki elemanı sil diyor. Birinci konumdaki. B'yi ben nasıl silebilirim? Sonuçta orası boş bir hücre gibi bırakamam. Dizi arka arkaya bütün elemanları geçerli olması gerekiyor. Ne yapabilirim? Bir sağdaki hücreden başlayarak bunu buraya kopyalarım. Yani silinecek konumun bir sağındaki hücreden başlayarak. Sonra bunu da buraya kopyalarım. Ve length'i biraz azaltırım. Burada D'nin olup olmaması, ikinci bir D'nin olup olmaması önemli değil. Çünkü benim referans aldığım şey uzunluktur. Length eğer 3 ise demek ki 3 tane eleman vardır bu dizide. Çünkü zaten C++'da bir dizi oluşturduğunuz zaman her hücrede anlamsız değerler olacaktır. O anlamlı olabilmesi için bizim referans noktamız length'tir. Yani uzunluktur. Uzunluk kadar hücrede eleman vardır aslında. Burada 2 tane D olması, 5 tane D olması beni ilgilendirmiyor. Length 3 ise 3 eleman burada bulunmaktadır. Evet, şimdi bu işi yapabilmemiz için bu sefer silinecek konumdaki konumun bir sağından başlıyorum aslında. Yine for döngüsünü kurmaya. Yani burada int işte i dersek i nedir? Index artı 1, yani silinecek konumdan bir sonraki hücreden başlayarak silme işlemi. Ve i length'ten küçük olduğu sürece i'yi arttırarak bütün elemanlar, yani listenin sonuna kadar gidiyorum ve elemanları hep bir sola kopyalıyorum bu sefer. İşte items bir sola kopyalayabilmek için i eksi 1. Şimdi burada şuna bakalım. Index 0 gönderilirse burada ne olur index 0 gönderilirse? Index artı 1'i i'ye vereceğim için dolayısıyla burası 0 olacak. Yani herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. 1'i 0'a kopyalayacaktır. Evet. Burada da items i silinecek konumdaki sağındaki konumdu. Sağındaki konumu silinecek konumun üzerine kopyaladık. Ve bu şekilde listenin sonuna kadar gidiyoruz. Ve hep bir sola kopyalayarak aslında silme işlemini böyle gerçekleştiriyoruz. Çünkü git o hücreye bir şey yap diyemezsin. Yani bu mesela diyelim ki tam sayı hücresini ne koyacaksın? Eksi 1 mi yapacaksın yani? Hayır. Ama var olan bir veriyi oraya gelip üzerine yazarsan otomatikman o eski veri silinmiş olacaktır. Evet, tabii ki length de 1 azalacak silindiği için. Bu remove at fonksiyonu. Şimdi aynı şeyi remove fonksiyonunda düşünecek olursak, yani remove nedir? Size elemanı gönderiyor, o elemanı silmeniz lazım. Şimdi benim indexOf diye bir fonksiyonum vardı. Yukarıda yazdığım indexOf fonksiyonu. Yani gönderilen elemanın indeksini döndürüyor bana. Önce o zaman indeksini bulurum. Çünkü burada yani tekrarlı sürekli aynı kodlar yazılmaması lazım. Ve indeksi bildikten sonra artık remove at fonksiyonu zaten indeksteki elemanı silme fonksiyonuydu. Remove at direkt indeksteki elemanı gönderiyorum ve indeksi gönderiyorum ve o indeksi silme işlemini gerçekleştiriyor. Olur da burada olmayan bir eleman gönderilirse zaten indexOf hatayı fırlatacaktır. Yani böyle bir eleman yok diyecektir. Item not found. Dolayısıyla zaten bu işleyiş burada kesilmiş olacaktır. Evet, silme işlemleri de tamam. Burada silmenin bir diğer çeşidi olan clear fonksiyonu, yani komple listeyi temizleme işlemi gibi düşünebilirsiniz. Ki bu da array liste basit bir şey. Çünkü benim o referans aldığım şey nedir? Length'tir, uzunluktur. Eğer uzunluk sıfırsa bu listede eleman yoktur. Gidip ben işte döngüyle dolaşıp işte her hücreye burada bir şeyler yazayım gibi bir şey içerisine girmemem lazım. Yani her hücreye işte ne yazacağız falan. Çünkü tür zaten ne olduğu belli değil. Bu listeyi kullanan kişi bu içerisindeki türü belirliyor.
Bu nedir? Bir şablon yapı, jenerik bir veri yapısı. Zaten bununla ilgilenmiyorum. Ben length sıfırsa bu listede eleman yok demektir. Arama işlemi yapılabilir. Yani true false döndürecek bir search işlemi yapılabilir ya da ne olabilir? Mesela find olabilir. Yani hazır veri yapıları incelendiğinde bu tarz isimler görünebiliyor. Yine burada bize aranacak olan elemanı gönderecek. Ben sadece true false döndüreceğim. Yani eleman var ya da yok şeklinde döndüreceğim aslında. Burada basit anlamda bir for döngüsüyle dolaşabiliriz. İşte sıfırdan başlayarak index length'ten küçük olduğu sürece devam edecek. Ve elemanı bulduğum an aslında true döndüreceğim. Yoksa for döngüsü tamamlandıktan sonra da false döndüreceğim. Bu şekilde, çünkü bütün yani listenin sonuna kadar gitmem gerekiyor. İşte items index eğer item'a eşitse elemanı buldum demektir. O zaman buradan sadece true döndürüyorum. Yani listenin sonuna kadar gittim, for döngüsü bitti. O zaman burada da false döndürmem lazım. Elemanı bulamadım demektir. Belki listenin ekrana yazılması ile ilgili bir şey gerekebilir. O zaman burada da ben operatörü yeniden tanımlayacağım. Ekrana yazma operatörünü ve işte şu şekilde isimlendirelim. Mesela screen diyelim ve array list, bu şablon olduğu için her tanımlandığı yerde aslında ifade edilir. Mesela şurada da kurucu fonksiyonda da burası vardı. Yani bunun aslında bir object olduğunu ifade etmemiz lazım. Her array list'in kullanıldığı yerde. Burada da object dedik ve burası aslında sağ taraf, yani operatör işaretinin sağ tarafı ve bunun ekrana yazılması nedir aslında? Elemanların tek tek ekrana yazılmasıdır. O zaman buradan işte bir end line ile başlayalım ve for döngüsüyle eleman eleman dolaşma işlemi aslında bu. Index length'ten küçük olursa, ama tabii bu aslında elemanın burası sınıfın kendi metodu değil. Dolayısıyla buradaki write'ın length'i aslında bu. Ve burada eleman eleman dolaşıp bunları yazacağız. İşte şöyle diyebiliriz. Items dizisine private'ta nasıl erişiyor? Friend'i onun için vermiştik. Burada indexli yaz. Daha sonra da hani şöyle bir dizi izlenimini vermek için eğer index artı bir length'e eşit değilse demek ki daha sona gelmedim demektir. O zaman bir aralara çizgi yerleştirebilirim. Evet, böyle bir görüntü verebilirim ve for döngüsü tamamlandığı zaman bu screen türünü gönderiyorum ki ekrana yazabilsin. Evet, burada yazmadığımız bir tek herhalde yıkıcı fonksiyon kaldı. Onu da şu şekilde ifade edelim. Çünkü içeride hip ve leg bölgesinde oluşturulmuş bir dizi var. Nesne oluşturulduğu an array list nesnesi. Eleman eklensin eklenmesin içeride bir items dizisi var. Burada nesne oluştuğu an şu kısımda hemen ne yapıyor? Diziyi oluşturuyor. Burada da yani kopyalama kısmında da yine dizinin oluştuğunu görebiliyoruz. Tabii burada şöyle bir şey var. Belki de bu mesela boş bir liste gönderildi. Boş bir liste 2x0 yine kapasite 0 olacaktır. Dolayısıyla burada bir sıkıntı olacaktır. Onun için şöyle bir şey, bir max metodu yazabiliriz. Eğer hani orası 0 ise mesela 2 uzunluğunda bir dizi oluştursun diye böyle bir şey ifade edebiliriz. Belki de adam boş bir listeyi kopyalamaya çalışıyor. Burada hata oluşmasın diye böyle bir işlem yapabiliriz. Evet, burada da items arka planda bir dizi gösterdiği için bu şekilde iade ediyoruz. Array list tamamlanmış oldu. Şimdi buradan test kısmını yazalım. Evet, metotları, demin yazmış olduğumuz metotları denemeye çalışalım. Mesela tam sayılar listesi oluşturmak istiyorum. O zaman burada int kullanacağım. İşte ismine mesela numbers dedik ve bu bir tam sayı listesi ve kullandıktan sonra da bu numbers'ı iade edeceğim.
Mesela burada add fonksiyonu ne yapıyordu? Listenin sonuna ekliyordu. 100'ü ekledim. Değerlerini ekledim. Dolayısıyla 100, 200, 300 şeklinde, çünkü hep sona ekleyerek yapmış oldu. Sonra bir tane de insert kullanalım. Burada add değil de insert kullanacağız. Ve insert'te mesela birinci konuma ekliyorum. 0 en baş oluyordu. Dolayısıyla eğer burada şunu düşünecek olursak aslında şöyle bir yapı olmuş oluyor. İşte önce 100'ü ekledi. Sonra 200'ü, sonra 300'ü ekleyecek buraya bu şekilde. Daha sonra insert 500 demişiz mesela burada. Ve bu ne demektir aslında? Birinci konum burasıydı. Dolayısıyla bunların en sağdan, en sondan başlayarak bunu buraya kopyaladım. 200'ü buraya kopyaladım ve buraya da aslında 500'ü kopyalamış oluyorum. Bu şekilde bir görüntü oluştu. Ve bu noktada ben ekrana yazdırırsam hani listenin son durumu nedir şeklinde direkt bu şekilde ekrana yazdırdım. Ve daha sonra da mesela silmeyi deneyelim. Silme işleminde de önce 200'ü sildim. Daha sonra remove at kullanarak konumdaki, yani 0. konumdakini siliyorum. Ve tekrar ekrana listeyi yazdırmaya çalışıyorum. Şimdi normalde nasıl ilk etapta yazacak? 100, 500, 200, 300 yazdı. Daha sonra da 200'ü silince, dolayısıyla burada 200 silmek ne demek? En sağ, bir sağından gidip aslında bunları kopyalayacak. Dolayısıyla buraya bunun üzerine kopyaladığı zaman bu hale gelmiş. Sonra 0'ı sil diyor. 0'ı silmesi için 500'ü 100'ün üzerine kopyalayacak. 300'ü de 500'ün üzerine kopyalayacak. Dolayısıyla aslında işte 500'e 300 gibi bir ifade kalacaktır en sonda. Evet, bunu da kaydettikten sonra ana klasördeki make dosyasına bakalım. İşte zaten bu şablon olduğu için şablon bir sınıfın derlenmesine gerek yok. Çünkü zaten hepsi bir başlık dosyasında yer almak zorunda şablon olduğu için. Onun için burada include deyince zaten bütün kod buraya gelmiş oluyor. Sadece testi derlememiz yeterlidir ve testi çalıştırıyorum. O zaman burada konsolu açmak için şuraya cmd yazalım ve test kısmımız bu şekildeydi ve burada işte bunu çalıştırdığım zaman 100, 500, 200, 300 dedik. 100, 200, 300 eklemişti. Sonra 500'ü birinci konuma ekledi. Ve daha sonra 200'ü sildim. Ve daha sonra 0'ı silince de sadece 0. indekstekini silince de 500 ve 300 kalmış oldu. Ve bu şekilde doğru çalıştığını test etmiş oluyoruz. Evet, ArrayList aslında çok sık kullanılan, yani hazır veri yapıları olarak da çok sık karşımıza geliyor bu ArrayList. Listenin arka planda dizi üzerinde gerçekleştirilmesidir. Avantajlı noktası anlık erişime sahiptir. Yani add dediğiniz zaman özellikle add fonksiyonu anlık olarak gidip en sona ekleyecektir. Ama insert kullanılacaksa burada bir performans kaybı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü eleman bir sağa kaydırılıp yer açılması lazım. Aynı şey silme işleminde de geçerli. Aradan bir eleman siliniyorsa bu sefer de bir sağından başlayarak üzerine yazarak o elemanı silmiş oluyor. Ama işte mesela listenin bir anda temizlenmesi sadece length'in sıfıra eşitlenmesiyle olduğu için hiçbir hücreyi ben ayrı ayrı silme gibi bir işleme girişmemiş oluyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.